kadar dünyadaki en iyi korunmuş Zeus tapınağı olarak geçiyor. Ayzanoy Antik Kenti'nde o kadar çok fazla ilkler var ki saymakla bitmiyor. Arkamda gördüğünüz yapı dünyadaki ilk tiyatro ve spor tesisinin beraber olduğu bir yapı. Ayzanoy Antik Kenti'nden herkese selamlar. Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinin esasında bu antik kent içerisinde. Yani ilçeyle beraber yaşıyor diyebilirim. Baktığınız zaman kayıtlarda da öyle geçiyor. Bugüne kadar dünyadaki en iyi korunmuş Zeus tapınağı olarak geçiyor. Ve bana sorarsanız benim gezdiğim birçok antik kentten çok daha iyi korunmuş. Bunun bir iki tane sebebi var. Birincisi biraz daha Anadolu'nun içerisinde olması, biraz daha yol üzerinde olmaması Efes gibi. İkincisi de kesinlikle mermer ve doğal taştan yapılan bu tapınak bugüne kadar gelebilmiş. Bu antik şehrin kökleri M.Ö. 3000 yılına kadar dayanıyor. Bizim arkamızda gördüğümüz mermerden yapılmış olan yapı milattan sonra 1. ve 2. yüzyıl arasında inşaatı devam etmiş ve yapılmış. İnşaatı diğer taraflara göre çok daha fazla sürmüş kayıtlara göre. Bu da demektir ki esasında burada, bu yörede bir taş kültürü oluşmuş. Yani baştan başlanılan teknik ve şekiller belki de bir asıra varan zaman içerisinde aktarılarak devam etmiş gelmiş. Bir mermerci gözünden yapıya ve detaylara baktığınız zaman hiç de 50-60 yıl sürmüş, farklı ustalar çalışmış gibi gözükmüyor. Ama detaylarına girdiğimiz zaman biliyorsunuz benim herhangi bir arkeolojik bilgi aktarma durumum yok. Ben sadece mermercinin gözünden tarihte mermer kullanımını sizlere izah etmek ve bizim ne kadar büyük zenginliklere sahip olduğumuzu Anadolu'da sizlere göstermek birincil amacım. Bu anıtların hepsi bildiğiniz üzere tarihte o zamanki inançlara göre tanrıçaların isimlerinden alınıyor. Ama bu mermerlerden, bu taşlardan, bu tapınakları imal etmiş insanların yok sayılması gerçekten benim canımı acıtıyor. Benim videolardaki de esas amacım buradaki yapılan işçiliğin, mermer işçiliğinin ne kadar zor olduğunu, bugünkü teknolojilerde bile bizim zorlanacağımız işleri o günlerde sistematik olarak yaptıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyurun mermer işçiliğindeki detayları beraber inceleyelim yerinde. Sütunların uzunlukları 9 metre 51 santim. Şimdi dikkatli bakarsanız sütunların üzerindeki su yollarının, yani bu motiflere su yolları deniliyor, esasında çok daha zaman içerisinde deformasyon uğramayan kısımlarının dışarıda kaldığını görüyorsunuz. Ve benim her zaman iddia ettiğim bir teknik olan kesinlikle bunlarda kimyasal kullanımının olduğunu veyahut da bir kalıp sisteminin olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Elimdeki basit profil metre ile baktığım zaman buradan çıkan malzeme gördüğünüz gibi birebir aynı. Milimetrik olarak aynı olduğunu görüyorsunuz. Bu iki tane yapılan kanal için birbirine çok benzer ahşapvari bir kalıp kullanıldığını düşünüyorum. Ve baktığınız zaman da yani 9,5 metrede çok hafif ya, ellikler neredeyse yok ya. İnanılmaz. Yani bir de şey çok önemli biliyor musunuz? Şimdi şuradan geliyorsun, buradaki derinliği 9,5 metrede bir tutturuyorsun. Yani 9,5 metrede bir tutturabilmen için onu inanılmaz bir kalıp sistemi lazım. Bir de ölçü aşağıdan yukarıya doğru konik olarak gidiyor. Yani bir kalıp olmadan bu işlerin yapılması hakikaten ve bir kimyasal olmadan çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Mermer grili beyaz bir mermer. Bu yörenin çok zengin olduğu, yani bu yörenin yakınlarında çok fazla ocakların olduğu, kaynakların olduğu bir mermer. Yolda gelirken yakınlardaki eski kapanmış ticari ocaklardan bir iki tanesine uğradım. Bir iki parça aldım geldim. Tabii şu anda üzerinde gördüğünüz kısımlar zaman içerisinde, çünkü bu kolonlar neresinden baksanız 2000 yıllık. 2000 yıl üzerinde çok hafif bir katman olmuş. Ama özellikle şuradan bakarsanız benim kapanmış bir ocaktan aldığım taş parçası ve gördüğünüz gibi Ayzanoy'un sütunlarının mermeri birebir aynı.
8-10 kilometre bir mesafedeydi bu ocak. Tahmin ediyorum bir sürü ocak kullanılmış, tek bir ocak kullanılmamış burayla ilgili. Çünkü çok fazla mermer kullanımı var. Şimdi kesinlikle şöyle diyorum, yani muhakkak hani bir teori, bu benim söylediklerimin hepsi kanıtlanmış bir şey yok ama şuradaki gördüğünüz şu keskin köşeyi hani murçlan çekişten bir kere kestiniz, 9,5 metre bunu devam ettirmek imkansız yani. Bir sistematiğinin olması lazım. Sistematiği olmadan bu kadar düzgün ve bu kadar ölçeklendirilmesi, doğru yapılmış bir iş yapmak çok zor diye düşünüyorum. Hatta yani sütun süslemelerinin falan oraya bir iskele kuracaksınız, oraları tek tek alacaksınız falan. Çok daha pratik bir yöntemlerinin olduğunu ben düşünüyorum teoride. İspatlanmış bir şey değil. Hani arkeolojikte bilgim çok olmadığı için sadece yani ben yapsam nasıl yapardım, bunu biz yapsak nasıl yapardık diye düşündüğüm için teori oradan gidiyor. Bir tanesi 7 mi inanılmaz ya. Yani bir tanesi bunların 65-70 tondan çok daha fazla. Yani ben şeyinden hesap ediyorum. Bu kolonu çıkartabilmek için senin hani bunun çapı aşağı yukarı 1,44. Senin bunun çıkartabilmen için neresinden baksan 2,5 metre bir şeyden başlaman lazım. Yani çıkarttığın pasayı da düşünemiyorum bu sırada. Acayip de bir pasa çıkartıyorsun ve yukarı doğru devam ediyorsun. Yani devamlı çekiçten, darbeyle bu işçiliği yaptığın zaman bu kadar başarılı ve aynı sonucu alman zor diye düşünüyorum. Ayzanoy Antik Kenti ilk 1890 yılında Avrupalı seyyahlar tarafından bulunmuş. 1926 yılında Alman kazı ekibi gelmiş ve Alman kazı grubu 2010 yılına kadar Ayzanoy'da kazıya devam etmişler ve şu andaki gördüğümüz bazı işlerin çoğunu onlar yapmışlar. 2010 yılında Pamukkale Üniversitesi Sayın Elif Özer hanımefendinin başkanlığında kazı devam etmiş 2010'dan sonra. En son bugün ise Sayın Profesör Doktor Gökhan Coşkun'un kazı başkanı kendisi, Dumlupınar Üniversitemiz devam ediyor. Bu tapınak belki çok daha define ve benzeri şeyler için çok daha hızlı vaziyette tahrip edilebilirdi. Ama ilçenin içerisinde olmasına rağmen çok korunaklı olarak kalmış. Tabi burada doğru şekilde doğru mermerin kullanılması, doğru vaziyette kullanılması da bunlardan en büyük etkenlerden bir tanesi. Detaylara baktığınız zaman burası esasında Lego gibi. Gördüğünüz her şey birbirine hatıl dediğimiz çok özel kurşunlarla birbirlerine bağlanmış. Yani buranın en son 1970'deki depremde, büyük depremde ağır bir hasar görmüş. Ama o zamana kadar yüzyıllardır yaşadığı depremlerin sayısı belli değildir eminim. Fakat buradaki gördüğünüz bu yapı tekniği ve doğal taşın birleşmesi burayı gerçekten bugünlere kadar taşımış. Doğal taşın rengini bu tip durumlarda, üzerindeki kabuklaşmadan dolayı gerçek rengini, doğal taşın anlamak çok zor. Ama kırık olan yerinden taşın en güzel yerini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi birebir etraftaki ocaklardan, çalışan yerlerden taşların aynısı hala daha duruyor. Yani şuradaki kırık yerinden fark etmek mümkün mert. Yosunlaşmış hatta. En fazla 1 milim gibi bir üzerinde tabaka var. 1 milim tabakanın altında mermerler aynı şekilde devam ediyor. Bunlar yukarıdaki kolon kabartmalarına göre, yani o eggs and dot dedikleri hani yumurta ve gaga motiflerinin yanında çok daha basit kalır. Şahsi hayranlık duyduğum işler şuradaki söveler. Yani ve bu duvar yapısı. Duvarın yapısına dikkatli olarak bakarsanız aralarındaki fugalarına kadar her şeysi yapılmış ve inanılmaz bir yapı. Buranın hem köşesini tutturacaksın. Her şey hem nizami olacak, hem yukarıdaki motif tam yerine oturacak. Buradan baktığın zaman en aşağıdan yukarıya kadar olan motifin şekli dahi bozulmayacak ve buradan baktığın zaman onu görebileceksin. Şu gördüğünüz taş 5 ton. Buna baktığınız zaman buradaki taş 10 ton. Yani şuradaki gördüğünüz köşe taşı 10 ton ki burada daha büyük kullanmış. Ve bakar mısınız? Yani 5 tonluk bir malzemenin şu hassasiyetteki derziden işlendiğini düşünebiliyor musunuz? Ve birbirlerini öpüyorlar bloklar. Birbirlerini öpüyorlar, yani çok iyi bir kalıp sistemi var. Aynı şekilde devam ediyor bunların hepsi. Tabi bunların buraya hani bir de bu 5 ton çıkarttığınız hemen elinizden koyduğunuz olmuyor biliyorsunuz. Bunu bir ekipmanla buraya koymanız lazım. Calaskar sistemiyle, eski vinç sistemiyle.
Maalesef Efes'te de gördüğümüz aynı tahribatlar. Bunlar kurşunları çıkartmak için yapılıyor zamanda, değil mi hocam, antik çağlarda? Yani içerisindeki kurşunu alabilmek için yapılan şeyler. Yani son dönemlerde yapıldığını düşünmüyorum bunun. Çünkü tapınak çok çok eski olduğu için o da antik çağlarda yapılan bir tahribat olduğunu düşünüyorum. Zaten aşağıdan da baktığınız zaman net olarak görebiliyorsunuz ama bu yapılar önemini ve esvafını kaybettiği zaman içerisinden alınabilecek şeyleri zamanda tahribat edilmiş ve alınmış. Bunlar millet grafiti falan zannediyor. Halbuki bunlar gerçekten kendileri yapmışlar, değil mi? Çağdaş. Tahribatı kim yaptı belli değil. Onu da onlar. O tahribatı da onlar yapmışlar. Bakar mısın? Yani net olarak gözüküyor. Hatta drone görüntülerinden görebilirsiniz. Üst taraflarda birbirleriyle bağlantıları inanılmaz derecede güzel ve sağlıklı. Bu kısım ya Kibele Tapınağı, bazılarına göre de kasa olarak kullanılmış falan diye arkeolojide geçiyor. Tabii daha detaylı bakılıp incelemesini yaparsınız diye düşünüyorum. Yer taşları çok güzel. Yani bugün herkesin yapmak istediği yerlere komple plaka döşeme işini Ayzanoy'da zamanında bu coğrafyadaki meslektaşlarımız çoktan yapmışlar. Büyük bir ihtimalle bu zemin taşları falan çok özel taşlar Aslanapa taraflarından falan getirilmiş olabilir. Çünkü Aslanapa'daki oradaki antik ocaklar var. Onlar gerçekten çok daha sert ve güzel. Mermerci gözüyle ben esasında bu zemine, bu derzlere baktığım zaman şunu görüyorum. Bu yapılan işçilik ellen değil, endüstriyel bir mermer atölyesinde yapıldığı inancını bende oluşturuyor. Ayzonay çok büyük bir öğren yerimiz. 1926'dan beri kazılar devam ediyor. Benim inancım Ayzonay öğren yerimizde bir mermer atölyesi kalıntılarının ilerleyen zamanda bulunabileceği yönünde. Ve böyle bir atölyenin varlığı, kalıntıları bulunabilirse en yüksek ihtimal bence öğren yerlerimiz arasında Ayzonay'da. Ben kendimi kötü hissediyorum, ciddi söylüyorum. Buraları gördükten sonra yani biz ufacık 2 santim, 3 santimlik plakalarla falan iş yapıyoruz, oraya getiriyoruz, derzler tutuyor, tutmuyor falan, bir sürü işler oluyor. Zamanında yapılan bu işleri gördüğüm zaman hakikaten gerçekten çok etkileyici yani. Tabii çok önemli bir özellik. Bir tane ders karşılıklı birbirleriyle aynı şekilde şurada devam ediyor, görüyorsunuz. Arada uzun parçaları koymuş, devam ettirmiş gitmiş. Yani ocaktan çıkarken de büyük bir ihtimalle birisi ocağa bir ölçü siparişi veriyordu. Yani şu ortadaki birisi burayı orantılamış yani. Ortadaki parça büyük, onun kenarındaki 2 tanesi eşit ve uzunlukları, derzler birbirine kesinlikle kesişmiyor. Yani derzi üst üste hiçbir zaman getirmemiş. Gerçekten Ayzanoy bence görülmesi gereken bir öğren yeri. Ülkemizin, Kütahya'nın, Çavdarhisar'ın muazzam bir yeri diye düşünüyorum. Gerçekten gelinip görülmesi lazım. Taş açısından, hani taşa meraklı olanlar, bizi izleyenler taşı, işçiliği görmek için de bence kesinlikle gelmeli ama onun haricinde de öğren yeri olarak kesinlikle ziyaret edilmesi gereken bir yer. Mert, detayı görüyor musun? Kemerin motifine kadar var. Yani bir kalıplar olmasa bu kalıp, şu inanılmaz yani. Bir kalıptan sanki bazen diyorum ki mermeri eritmişler, tekrar dökmüşler gibi geliyor yani. O kadar bir şeysi var. Mezar taşları, o günkü ölen şahsın özelliklerinden bahsediyor. Cennetin kapısı, anahtarı filan tahmin ediyorum.
Yani neredeyse kulplar canlı gibi. Çalacaksın yani. Çalacağı geliyor insan. Bunların hiçbir tanesini bu şekilde bırakmıyorlar. Mert, bakar mısın? Dört numaralı mermer köprünün üzerindeyiz. Burada tabi zamanında yapılan, üzerine dökülen beton ve asfalt kazınmış. Tekrar köprünün orijinal halini görüyoruz. Ama baktığınız zaman içerisinde, altında inanılmaz bir yapı var ve hani suyu direne edebilmesi için de o yolakları görüyoruz. Bunlar muhtemelen revizyonda yapıldı. Ama köprünün ayaklarını oluşturan şu mermer parçalara bir bakın. Gerçekten inanılmaz. Her ikisinin kenarında da yine suyu direne edebilmek için, yani tahribatını, mermerin üzerine gelecek tahribatı önleyebilmek için yapılan harika bir işçilik var. Köprünün kitabesi. Bir de Ayzano'da benim dikkatimi çeken her şeyde kayıt var. Her şeyin kitabesi var. Niçin yazıldığı, nerede yapıldığı falan. Yani bir tek hani mermerlerin, taşların tek parça kırılmadan, dağılmadan kalması değil. Üzerlerinde kayıt da kalmış. Diğer antik kentlerden çok çok daha kıymetli bir antik kent haline gelmiş Ayzanoy. Ne yaptın? Ne yapıyorsun? İyi misin? Hadi bakalım. Değişik detay, antik kentin içerisinde yerleşim yeri olmasının, çoğu köylerde bu kadar detaylı, böyle bu kadar güzel uğraşılmış ahşap kapı falan göremezsiniz. Ama dikkat ederseniz işte hani bir iyilik başka iyiliği doğuruyor, bir güzellik başka güzelliği doğuruyor. Zamanındaki burada yaşayanlar da ellerinden geldiği kadar buranın kültürünü bozmamaya gayret etmişler. Ayzanoy Antik Kenti'ndeki eski hamamdayız. Mozaik işçiliklerine bakmak için geldik. Her zamanki Roma motiflerini zaten yoğun olarak görebiliyoruz. Tabi mozaik tekniğinde, mozaik yapma tekniğinde elinizdeki aynı taşın koyuları ve açıklarını ayıracaksınız ve ona göre bir tonlama yapabileceksiniz ki resmin evet de resmetmeye çalıştığınız şeyin daha belirgin hale getirebilin. Yani burada iyi bir maskeleme tekniği yapmazsanız şuradaki gördüğünüz motifi o ölçüde tutturamazsınız. Yani buranın önceden maskelemesini yapmış birisi, yaptıktan sonra neyi ne şekilde döşeyeceğini de belirlemiş. Çünkü Mert, detaylarını alabiliyor musun? Mozaik yapma tekniğinde çok önemli Romalılardan kalan, yani mozaiğin bu kadar güzel gözükmesinin sebebini de dikkatli olarak size göstermek istiyorum. Mesela kol detayı çok önemli. Kolun etrafındaki ufak 1 santime 1 santim, 1,5 santime 1,5 santim çekiçle kırma olan mozaikler komple birbirlerine derz boşlukları gelmeyecek şekilde, yani derzleri birbirine devam etmeyecek şekilde döşenmiş. Ortada gördüğünüz o bütünlüğü sağlıyor o teknik. Ama kenardaki çerçevelemek için olan yerde derzler biraz daha birbirini takip ediyor, yakınlar birbirine ve o sayede çerçeveyi oluşturmuş. Elin vurgusunu daha iyi vurgulayabilmek için bakarsanız oradaki teknikte de çok net olarak etrafında dümdüz bir sıra mozaik geçmiş. Elin hareket ettiği anlatımını daha kuvvetlendirmek amacıyla yaptığı, yani resmen hani mozaikten resim yaparken o tekniği, gölgelendirme tekniği gibi bir teknikle o ifadeyi sağlayabilmişler. Bugün 5 yıldızlı otellerde vardır ancak belki bu kadar özenilmiş büyük havuz, altının mozaiği döşenmiş komple. Bu havuzun yani gerçekten içerisindeki suyla demek ki çok özel bir su geliyor.
Ayzonay Antik Kenti'nde o kadar çok fazla ilkler var ki saymakla bitmiyor. Arkamda gördüğünüz yapı dünyadaki ilk tiyatro ve spor tesisinin beraber olduğu, yani stadyum ve tiyatronun beraber yapıldığı bir yapı. Buralarda taş tarlası olarak geçiyor. Arkeolojik kazılar sırasında buradan çıkan malzemelerin buraya yerine ait olmayanların tekrar dışarıya konulup tekrar içeri alınması için yapılan çalışmanın büyüklüğünü görebiliyorsunuz. Burada da sahne binasının tahmini görseli. Ve bu da planı. Oo, bakar mısın? ...41 metre açıklık, 215 metre uzunluk. Tabi burası çok tahrip görmüş. Diğerlere göre çok daha fazla tahribat görmüş. Yıkılmadım, ayaktayım diyor hala da. Bu sırada malzemeler, mermerler tapınakta kullanılan mermerlerle aynı mermerler. Koyu kısımlarını daha çok görüyorum. Yani koyu gri olan, ocağın koyu gri olan kısımları daha fazla kullanılmış. Bu buraya nereden geldi acaba? Altın taş, altın taşın viyolesi buraya gelmiş. Buralarda bir yere ait. Büyük bir ihtimalle tiyatro binasını zenginleştirmek amacıyla oralardaki yönetimlerden hediye edilmiş olabilme veyahut da sonradan tamirat için gelmiş olabilme ihtimali çok yüksek. Çünkü belki buranın antik ocağı o zaman kapalı. Altıntaş'taki ocak çalışıyor. Altıntaş'taki ocaktan buradaki bir revizyon sırasında malzemeler gelmiş olabilir. Şurada farklı bir malzeme görüyorum. Bu da Aslanapa yöresinin bir malzemesi. İkinci değişik gördüğüm taş tiyatro binasında taş olarak daha enteresanlaştı tiyatro binası. Çok özel sütun işçilikleri, özellikle yivli su yolları olan desenli çok özel malzemeler var. Evet, kırmızı taş da mozaiklerin kullanıldığı kırmızı taş. Yani o mozaik desenlerindeki kullanılan kırmızı taş. Ayzonay Antik Kenti taş kullanılarak sıfırdan yapılan Efes'ten sonraki öğren yerlerinden bir tanesi. Tüm taş ustalarının, eli değen herkesin, artık çekici değen herkesin diyelim, çekici değen bütün taş ustalarının bu coğrafyada yaşamış, ruhları şad olsun, inanılmaz güzel şeyler yapmışlar. Karşıdaki gördüğünüz duvar mesela sadece taşların üst üste dizilmesi, birbirlerine kenetlenmesi ve bağlanmasıyla hala da ayakta duruyor. Ve milattan önce 2. yüzyılda bittiğini, 3. yüzyılda bittiğini düşünürseniz neresinden baksanız 1500-1800 yıllık bir yapıya bakıyoruz. 1800 yıldır doğru şekilde kullandığınız ve üst üste koyduğunuz zaman mermer hala daha kendi özelliğini kullanabiliyor ki buradaki kullanılan mermer tabii demin de bahsettiğim gibi bej mermerden çok daha kuvvetli bir mermer. Çünkü gerekli bugünkü teknolojiler o gün olmadığı için herhangi bir kuvvetlendirme veyahut da sağlamlaştırma işlemine tabi olmadan kullanılabildiği için özellikle beyaz ve gri renkli mermerler tercih edilmiş. Onlar da gördüğünüz gibi doğru şekilde kullanılan zaman hala daha ayakta durabiliyorlar. Turex AŞ olarak Borsa İstanbul'da bildiğiniz üzere bizim hisselerimiz alınıyor, satılıyor. Sektörde bir ilki gerçekleştiren Turex AŞ'nin bir parçası olarak gerçekten şu anda bulunduğum noktada kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü arkamda gördüğünüz yapı bazı kayıtlara göre dünyanın ilk borsası olarak geçiyor. Borsa İstanbul'daki gong törenimiz sırasında genel müdürümüzün bize verdiği bir kısa gezinti esnasında da duvarda Ayzonay'ın posterini gördüğüm zaman hemen şaşırdım. Kendisi bana izah etmişti. Dünyanın ilk borsası olduğu için bu duvarda yer alıyor, gösteriyoruz diye. Arkamda gördüğünüz yapıda esasında kuralları belli olan bir ticaret yapılmış. O zamanki 3. yüzyılda biliyorsunuz hani ben pek arkeolojik bilgiye girmek istemiyorum veyahut da detaylara girmek istemiyorum ama hikayesi çok güzel. Sonuç nazar itibaren milattan sonra 3. yüzyıldaki o zamanki enflasyonu önlemek amacıyla ticaret kurallarının belirlendiği, yani bir taş
ustasının ne kadar alacağı, bir kölenin ne kadar alacağı, bir yumurtanın neye satılacağıyla ilgili kurallar taş üzerine işlenmiş ve belirlenmiş fiyatlar. Alınacak ve satılacak fiyatlar belirli. O sebepten ötürü yani sol taraftaki kolonda alanlar, sağ taraftaki kolonda satanlar gibi temsili bazı görsellerde görebilirsiniz. Sonuç nazarı itibariyle borsada hisseleri işlem gören bir doğal taş üreticisi firmanın bir parçası olarak dünyanın ilk borsası olarak bazı kayıtlarda geçen ve mermerden, doğal taştan yapılmış bir antik kentin içerisinde çekim yapıp sizlerle bunları paylaşabilen birisi olarak gerçekten kendimi şanslı hissediyorum. Ne yaparsak yapalım bu kıymetli coğrafyanın ve bu kıymetli öğren yerlerin hakkını veremeyiz. Çok daha iyi korumamız lazım. Çok daha iyi, çok daha önem vermemiz lazım. Ülkemizin kaynakları o zaman da bu yapıların yapılmasına yetmiş. Bugün de çok iyi işler yapmamızda hala daha yeterli ve devam ediyor. Bizim sürdürülebilir olarak torunlarımıza aktarmamız lazım. Bununla ilgili tedbirlerimizi almamız lazım ama gördüğünüz gibi taştan yapılan eserler yüzyıllara meydan okuyor. Ülkemizin zenginliklerinin gördüğünüz gibi gerçekten sonu yok. Arkamdaki gördüğünüz yapıda, hocam gel. Arkamdaki gördüğünüz yapıda, hadi otur sen. Evet, süpersin. Tamam. Vallahi arabada yer var. Osman, arabadan biraz mama veriversene zahmet arkadan. Arkada mama var, biraz veriversene zahmet. Neyse, hocayla devam edelim biz. Pek arkeolojik bilgiye girmek istemiyorum veyahut da detaylara girmek istemiyorum ama hikayesi çok güzel. Osman mamayı çıkarınca köpek uçtu. Gel gidiyoruz. Gel. Mert hazır mısın? Sana bakıyor. Çekime giriyoruz hoca. Girelim mi? Hadi gel. İlk kazılar 1900 ay. olsun önemli değil. Zaten hep kırıklardan gidiyoruz bugün. Onun için önemli değil. Onu alayım, o tam tersi. Ve en son verdiğim alayım. Sonra bir kalıbı daha var. Yani ilk gün yarım santim gidiyor. Pardon. Bizim çekimdeyiz. Tamam, iyi yapıyorsunuz. Tamam, yok hiç problem yok. Tamam mı Mert? Tamam. İçerisinde altında kazlar süper.